Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok popüler olan örgü bandana yapımını anlatacağım. Hem çok şık hem de çok zarif bir model. Instagram'da görmüş olduğunuz file bandanalara benzese de farklı bir model. Görüntü olarak biraz benziyor fakat örülmesi daha farklı. Tam orta kısımdan örmeye başlıyoruz. Daha sonra döne döne örüyoruz. Sıra sonunda istediğimiz uzunluğa geldikten sonra da sıra sonunda bu şekilde kapatma işlemini yaparak bandanamızı tamamlıyoruz. Örmesi çok kolay arkadaşlar. Zincir çekebilen herkes bu modeli örebilir. Yani örgüde yeni olanlar kolaylıkla örebilir arkadaşlar. Gerçekten çok kolay ilerleyen bir model. Zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli rahatlıkla örebilir. Ben bu bandanamı arkadaşlar Gazdal Giza ile ördüm. 50 gramı 125 metre uzunluğunda. Renk kodu 2471. Bu renkte örmek isterseniz. Yetişkine uygun bir ölçüde oldu arkadaşlar. İpim bu kadar kaldı. Bir ip bana yeterli gelecek. Eğer daha küçük örecekseniz, bebeklere ya da çocuklar için örecekseniz bir yumak size fazla yetecektir. Şimdi öreceğim bandanayı ise Sensi Natural Cotton Baby ile öreceğim. Amigurumi ve punch ipi diye geçiyor. Hemen ölçülerini vereyim arkadaşlar. 50 gramı 100 metre uzunluğunda bir ip. Yani hemen hemen kalınlıkları ve uzunlukları aynı. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videoları için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi bandanamızın yapılışına geçelim. Tığ numaram arkadaşlar 2,5 milim. Hemen sihirli halka yaparak bandanamıza başlayalım. İsterseniz atkı olarak, isterseniz bel şalı olarak ya da bandana olarak bu modeli kullanabilirsiniz. İstediğiniz büyüklüğü ayarlamak çok kolay. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar örüp kenar tığlamasını yaparak tamamlayabilirsiniz. Şu şekilde sihirli halka yaparak başlıyoruz. Hemen bir zincir çekerek sabitliyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Orta parmağımı şu şekilde dolayıp bir zincir çekerek sabitliyorum. Daha sonra 7 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çekip halkamızın içerisine batıp sıkıştırıyorum. Tekrar 7 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çekip halkamızın içerisine tekrar batıyorum. Burada ipimizi biraz çekerek sıkıştıralım arkadaşlar. Halkamızı küçültelim. Şimdi tekrar 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çektikten sonra halkamızın ortasına batıp sıkıştırıp sabitliyoruz. Şimdi bu kısa ipimi tamamen çekerek sıkıştırdım. Şu şekilde 3 tane yaprak görünümü elde etmiş oldum. Burası bizim başlama noktamız. Tam şu kısım. Şimdi dönüş yapacağız. 3 tane yaprak görünümü elde ettikten sonra 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 dönüyorum. Şu şekilde döndüm. Hemen yaprağımızın tepesine tam orta kısma batıp sık iğne yaparak sıkıştırıyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Yine yaprağımızın içerisine girip sıkıştırıyoruz. Tekrar 7 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi ortada olan yaprağımıza geçiyoruz. Tepesine batarak sıkıştırıyorum.
Şimdi buraya da aynı burada olduğu gibi yaprak görünümü yapacağız. Yine 7 zincir çekiyorum. Hep 7 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Sadece sıramızı değiştirirken, yani bir üst sıraya geçerken kenarlarda 4 zincir çekiyoruz. 7 zincir çekip buraya geldikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çekip yaprağımızın tepesine batıp sıkıştırıyoruz. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Şimdi diğer yaprağa geçiyorum. Diğer yaprağıma geçip sık iğne yaparak buraya sıkıştırıyorum. Şöyle hemen tekrar 7 zincir çekiyorum. Yaprağımızın içerisine girip sıkıştırıyorum. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar, görüntü olarak görün. Kenarlara ve orta kısma hep bu şekilde yaprak görüntüsü veriyoruz arkadaşlar. Tepesine batacağız bu kısımların. Şimdi şöyle hemen 4 zincir çekip döneceğim. Diğer sıraya geçeceğim. 1, 2, 3, 4. Hemen dönüp yine yaprak görüntüsünün içerisine girip sıkıştırıyorum. Hemen buraya tekrar bir yaprak daha yapmam gerekiyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hep 7 zincir çekiyoruz. 7 sayısı hiç değişmiyor. Eğer görüntü olarak filelerin daha büyük görünmesini isterseniz 9 zincir, 11 zincir olarak artırabilirsiniz. Daha küçük görüntü elde etmek için de 5 zincir çekebilirsiniz. Ben 7 zincir olarak ayarladım. Görüntü olarak da çok iyi oldu. Şimdi 7 zincir çektikten sonra batıp sıkıştırdım. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 7 zincir çekip tam bu defa filenin ortasına batıp sıkıştırıyorum. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Yaprağımızın yine tepesine batıp sıkıştırıyoruz. Buraya tekrar ne yapacağız? Yine bir yaprak görünümü yapmamız gerekiyor. Yani bir sonraki sırada tepesine batabilmek için buraya yaprak görüntüsü vermemiz gerekiyor. O yüzden 7 zincir çekerek yaprağımızı yapalım. Buraya yaprak görüntüsü vermiş oldum. 7 zincir çekiyorum. Yine filemizin içerisine batıyorum. Sıkıştırıyorum. Yedi zincir çektim. Yaprağımızın yine içerisine girip sıkıştırıyorum. Kenarlara tekrar yaprak görüntüsü vereceğim. 7 zincir çekiyorum. Yine yaprağımızın içerisine batıp sıkıştırdım. Dönmek için ne yapacağız arkadaşlar? 4 zincir çekeceğiz. 4 zincir çekip dönelim. 1, 2, 3, 4. Hemen dönüp yaprağımızın içerisine girip sıkıştırdım. Şöyle tekrar göstereyim. İkinci sıramızı da örmüş olduk. Burayı birinci sıra kabul edersek şimdi ikinci sırayı ördük. Şimdi üçüncü sıramızı öreceğiz. Ne yapacağız? Tekrar yaprak görüntüsü vereceğiz. 1, 2, 3. Buralara yaprak görüntüsü vererek devam ediyoruz. Hemen 7 zincir çekiyorum. Yedi zincir çektim. Yaprak görüntüsünün içerisine girip
sıkıştırdım. Tekrar 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Filemizin içerisine girdim. Sıkıştırdım. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Eliniz çok sıkıysa arkadaşlar, zincirleri çekerken çok sıkı çekiyorsanız eğer 9 zincir yaparsanız daha iyi olur sizin için. Benim elim çok sıkı değil, çok gevşek de değil. 7 zincir benim için yeterli oldu. Yani örgü bandanamızı örerken arkadaşlar hep 7 zincir çekiyoruz. Sadece şu dönüşlerde 4 zincir çekerek dönüyoruz. 7 zincir çekiyorum. Hemen yaprak görüntüsünün içerisine girip sıkıştırdım. Tekrar 7 zincir çekip yaprak görüntüsü veriyoruz. Eğer bu modeli benimle birlikte örerseniz, Instagram'da etiketlerseniz çok sevinirim. Yaprak görüntüsü verdikten sonra hemen filemizin içerisine girip sıkıştırdım. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Hemen tekrar filemin içerisine girip sıkıştırdım. Bu bandana biraz farklı bir teknikle örülüyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli rahatlıkla örebilir. 3, 4, 5, 6, 7. Hemen sıra sonundaki yaprak görüntüsünün içerisine girip sıkıştırdım. Ne yapıyorum burada? Tekrar yaprak görüntüsü yapıyorum. 7 zincirle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çekip yaprak görüntüsünün içerisine girip 4 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüyorum. Şimdi 1, 2, 3. sırayı ördüm. Şimdi 4. sırayı öreceğim. Buraya sabitliyorum. 4. sıramızı örmeye geçelim. Şöyle hemen daha net anlaşılması için bakın arkadaşlar. Bu şekilde döne döne örüyoruz. Şimdi 4. sıramızı örmeye geçelim. 4. sıramız için döndükten sonra da yine yaprak görüntüsü vermek için 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen yaprak görüntüsünün içine girip zincir çekerek sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dediğim gibi fileler 7 zincirden oluşuyor. Sayılar hiç değişmiyor arkadaşlar. Sadece dönüşlerde 4 zincir çekiyoruz. Bu şekilde filemizi tamamlıyoruz. Yedi zincir çekip filenin içerisine girip sıkıştırdım. 7 zincir çekip filemizin içerisine girip sıkıştırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Filemizin içerisine girip sıkıştırıyoruz. Yaprak görüntüsünün içerisine girdik. Şimdi tekrar burada yaprak görüntüsü yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu yaprak görüntülerini unutmayalım arkadaşlar. Çünkü dönüşte içerisine batmak için gerekli. Zaten bunu unutursanız döndüğünüzde bu yaprak görüntüsü olmasa yanıldığınızı anlarsınız. Hemen o sırayı söküp tekrardan yaprak görüntüsü elde etmiş olursunuz. Şimdi devam edelim. Biraz daha birlikte örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Sıkıştırdım. 7 zincir çekip filemizin içerisine batarak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip filemizin içerisine girip sıkıştırıyorum.
Tekrar 7 zincir çekiyorum. 7 zincir çektikten sonra yaprak görüntüsünün içerisine girip sıkıştırdım. Ne yapıyoruz? Buraya tam köşe kısma tekrardan bir yaprak görüntüsü yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çekip yaprak görüntüsü yapmış oldum. Dönmek için hemen 4 zincir çekmem gerekiyor. 1 2 3 4. 4 zincir çekip diğer sırayı örmek için dönüyoruz. Hemen yaprak görüntüsünün içine girdim, sıkıştırdım. Tekrar bu kenarlarda arkadaşlar bu yaprak görüntüsünün üzerine de yaprak yapmamız gerekiyor. 7 zincir çekiyorum. Hemen yine yaprak görüntüsünün içerisine batıp 7 zincir çekiyoruz. Örmesi gerçekten çok kolay, çok da keyifli. Sadece zincir çekerek ilerliyoruz. Dediğim gibi zincir çekmeyi bilen herkes bu modeli rahatlıkla örebilir. Görüntü olarak gerçekten çok güzel. File bandanalara benzese de biraz farklı arkadaşlar. Örülmesi ve görüntüsü böyle kare kare görünüyor. Bu da farklı bir model oldu. Dilerseniz örebilirsiniz. Her renkte çok güzel olur. Ben bu defa morla pembe rengini tercih ettim. Sizler de elinizde olan iplerle örebilirsiniz. Anti peeling ipleri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Hafif buharlı bir ütüyle ütülerseniz çok güzel olur. Şimdi hemen 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimi çektikten sonra filemin içerisine batıp sabitledim. 7 zincir çekip filemin içerisine batıyorum. 7 zincir çekip filenin içerisine girdim. 7 zincir çekip filenin içerisine girip burada ne yapıyorum? Tekrardan tam orta kısımda yaprak görüntüsü veriyoruz. 7 zincir çekiyoruz. Hemen tekrar yaprağımızın içerisine batıp sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip filenin içerisine giriyorum. Şimdi kenar kısma kadar örerek ilerleyelim. Kenar kısma geldim. En son yaprak görüntüsünün içerisine girip sabitledim. Burada tekrar 7 zincir çekiyorum. Yaprak görüntüsü elde ediyoruz. Dönmek için ne yapıyoruz? 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Hemen şu şekilde dönüyorum. Elimizde şöyle çevirerek dönüyoruz arkadaşlar. Yaprak görüntüsünün içerisine batıp sıkıştırıyorum. Burada ne yapacağım? Tekrar yaprak görüntüsü elde etmek için 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çekip yaprak görüntüsünün içerisine girip sabitledim. Ne yapıyorum şimdi? 7 zincir çekiyoruz. Hemen filenin içerisine girdim, sıkıştırdım. 7 zincir çekip filenin içerisine girip sıkıştırdım. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Zaten tığ işini bilenler rahatlıkla örebilir. Örgüye yeni başlayanlar da, tığ işinde yeni olanlar da
takıldığı yer olursa bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Dilerseniz aynı isimle Instagram sayfamdan da yazabilirsiniz. Buraya kadar geldiğimizde tekrardan yaprak görüntüsü vereceğiz. Yine filelerin içerisine batarak ilerleyip buraya geldiğimizde yaprak görüntüsü verip tekrar dönünce de yine aynı şekilde bu şekilde yaprak görüntüsü vereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde artırıyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örerek ilerleyelim. Bebekler için örüyorsanız benim bu örmüş olduğumdan daha küçük örebilirsiniz. Yetişkinler ve genç kızlar için örülüyorsa da bu sayılar yeterli olur. Ölçülerini vereceğim zaten videonun sonunda. Şimdi ben pembe rengimle örerek ilerleyip geliyorum. Bandanamızı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra ördüm. Şimdi 20. sırayı örerken ben pembe rengimde kenarları çiçekli olarak öreceğim. Mor rengimizde ise şu şekilde ördüm arkadaşlar. Kenar kapatmasını bu şekilde yapıp bandanamızı tamamlamıştım. Önce bunu nasıl yapıyorum? Pembe rengin üzerinde göstereyim. Eğer bu şekilde kapatmak isterseniz şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yine kenar kısmını aynı şekilde 4 zincir çekip dönüyoruz. Hemen burada tepe noktasına batıp sıkıştırıyorum. Buraya tekrar yaprak görüntüsü yapmadan ipimi doladıktan sonra hemen yandaki boşluğun içerisine batıp şu şekilde bir doladım, 1 2 3 doladım, 1 2 3 toplamda 9 tane trabzan yapmam gerekiyor. Dolayıp boşluğumuzun içerisine batıp trabzanımızı yapıyoruz. Doladım. 3 kere de çıkıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 2 tane daha yapacağım. 9 trabzan yaptıktan sonra hemen yandaki boşluğa geçip tepesine batıp sıkıştırıyoruz. Tekrar dolayıp yandaki boşluğun içerisine yine 9 tane trabzan yapmamız gerekiyor. Eğer mor bandanamız da olduğu gibi kenarları bu şekilde yapmak isterseniz böyle yapıyoruz. Yapılışı çok kolay. Ben pembeyi farklı yapacağım arkadaşlar. Şimdi size göstermek için örüyorum. 2 4 6 7 8 ve 9 kenarları bu şekilde kapatıyoruz. Hemen yandaki boşluğun içerisine geçip sıkıştırıyorum. Dolama yapıp tekrar 9 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. Kenar yapımı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hemen yakından da göstereyim. Daha sonra tam orta kısma gelince yine 9 tane trabzan yapıp şöyle tepesinden tutturuyoruz. Daha sonra buradaki boşluğun içerisine yine 9 tane trabzan yapıp ilerliyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bağcık yapımını da göstereyim. Ben şu şekilde bağcık yaptım. Bağcığımızı da beş zincir çekiyoruz. 4 5 dolayıp hemen bir zincir atlayıp ikinci zincirin tepesine batıyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Bu şekilde küçük kutucuklar yaparak bağcığımızı yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4 5 dönüyorum. Doladım. Bir zincir atlayıp
İkinci zincirin içerisine batıyorum. 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde küçük kutucuklar yaparak bağcığımızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Ölçü vermiyorum çünkü herkesin bel ölçüsü ya da baş çevresi eşit olmayabiliyor arkadaşlar. Herkes kime örüyorsa ona göre, onun ölçülerine göre örebilir. Mor olan bandanamızı bu şekilde tamamlıyorum. Tamamlamış oldum. Şimdi pembe bandanamıza geçelim. Kenarlarını çiçek yapacağım arkadaşlar. Bu daha farklı olacak. Hemen size göstermek için örmüştüm. Hemen tekrardan söküyorum. Buraya kadar söküp ipimizi kesip gelelim. İpimi kestim. İçerisinden geçirip sıkıştırıyorum. Şimdi çiçek yapımına geçelim. Çiçek yapımı için arkadaşlar sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpimize elimize doladıktan sonra şu şekilde orta parmağımıza doluyorum. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Daha sonra parmağımdan halkamı çıkardım. Halkamızı sıkıca tutalım. 4 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektikten sonra doladım. Halkamın içerisine batıp çekmiş olduğum zincirin boyu kadar uzatıyorum. Bu şekilde bir kere de çıktım. Daha sonra 2 ilmeği birlikte alıyorum. Tekrar doladım. Halkamın içerisine battım. Yine aynı uzunlukta ilmeğimi uzatıp 1, 2. 2 kere de çıkmış olduk. Tekrar doladım. Halkamızın içerisine battım. İlmeğimi uzattım. 1, 2 kere de çıkmış olduk. Toplamda 4 tane trabzan yapacağız. Kenar zincirden sonra 4 trabzanımız olacak. Doladım. Halkamın ortasına batıp ipimi uzatıp bu şekilde 1, 2. 2 kere de çıkmış oldum. Şimdi tekrardan 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Halkamızın ortasına batıp buraya sabitliyorum. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. Birinci yaprağımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. İkinci yaprağımız için 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Doladım. Halkamın içerisine batıp çıktım. 1, 2. Doladım. 1, 2. Doladım. 1, 2. Tekrar doladım. 1, 2. 4 trabzan yaptıktan sonra 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip halkamızın ortasına çekmiş olduğumuz zinciri sıkıştırıp sabitliyoruz. Şöyle hemen 2 tane yaprağımız olmuş oldu. Üçüncü yaprağımızı da yapalım. 1, 2, 3, 4. Doladım. Halkamın içerisine batıp zincirimi uzattım. Doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Doladım. Üçüncü trabzanımızı yaptık. Doladım. Dördüncü trabzanımı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip halkamızın ortasına batıp çekmiş olduğum zinciri sıkıştırdım. Çiçeğimizin 3 tane yaprağını oluşturmuş olduk. Biraz ipimizi çekerek sihirli halka yaptığımız için bu kısa ipi çekerek ortasını ayarlayabiliyoruz. Şimdi ben tekrar 4 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektikten sonra örmüş olduğumuz çiçeği bandanaya birleştiriyoruz. Dört zincir çektim.
Bandanamızın ilk köşesine hemen birleştiriyorum. Buradaki uzun yaprak görüntüsünün içerisine girip 4 zincir çektikten sonra şu şekilde içinden çıktım. Doladım. Şimdi tekrar 4 tane trabzan yapacağım. Yine aynı şekilde yapıyoruz trabzanlarımızı. Uzatıp 1 2 doladım. Uzattım. 1 2 doladım. İlmeğimi uzattım. 1 2 doladım. İlmeğimizi uzatıp 1 2 toplamda 1 2 3 4 tane trabzan yapmış olduk. Tekrar buradaki boşluğun içerisine girip ilmeği içerisinden geçirdim. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 halkamızın ortasına girip çekmiş olduğumuz zinciri buraya sabitleyip sıkıştırıyorum. Bir yaprak daha yapacağız. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen yandaki file görüntüsünün içerisine girdim. Buraya 4 zinciri birleştirdim. Doladım. Yine aynı şekilde 4 tane trabzan yapacağız. 1 doladım. 2 doladım. 3. trabzanımı yaptım. Doladım. 4. trabzanımızı yapmış oldum. Hemen zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip halkamın içerisine girdim. Zinciri sıkıştırıp bu kısa ipimi biraz daha çekip halkamızı küçültüyorum ki ortada görüntüsü daha güzel olsun. Bakın arkadaşlar, bu şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi tekrar çiçek yapacağız. Buralardan birleştireceğim. Yine devam edeceğim birleştirmeye file kısımlarından. Şimdi hemen zincir yapıp buraya bir zincir çekip sıkıştıralım. İpimizi kesip gelelim. Gösterdiğim gibi tekrardan yapraklarımı yaptım. 1 2 3 3 yaprak yaptıktan sonra ilk yapmış olduğumuz yaprakla birleştireceğiz. Tam şu köşe kısımlarından birleştireceğim. Şimdi zincirimi çektim. 4 tane trabzan yaptıktan sonra zincir çekmeden buradaki yaprağımızın köşe kısmına tek kat olarak giriyoruz. Birleştirdikten sonra 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 4 zincir çekip halkamızın ortasına batıp birleştiriyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 dördüncü yaprağımızı yapmak için trabzanlarımı yapmadan buradaki yaprağımızın köşe kısmından geçirerek birleştiriyorum. Şimdi doladım. 4 tane trabzan yapacağız. Dördüncü yaprağımız için. Çektim. 1 2 ilmeği doladım. Çektim. 1 2 kere de çıkıyorum. 4 kez trabzan yapıyoruz. Dört kez trabzan yaptıktan sonra buradaki file ile birleştireceğiz arkadaşlar. Hemen filenin içerisine girip şu şekilde birleştiriyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 zincir çektim. Tekrar halkamın ortasına çekmiş olduğum zinciri sabitliyorum. 4 yaprağımız oldu. Şimdi 5 tane yaprağımızın olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Köşelerden birleştirdim çiçeklerimizi. Şimdi 5. yaprağımız yapmaya geçelim. 4 zincir çekiyoruz 5. yaprağımız için. Hemen yandaki fileye batıp
içerisinden geçirdim. Doladım. Uzatıp 1. Tekrar doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Tekrar dolayıp üçüncü trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Dördüncü trabzanımı yapıp 1, 2, 3, 4 zincir çekerek halkamızın orta kısmına sabitleyip sıkıştırıyoruz. Bir zincir çekip buradaki ipimi kesiyorum. Daha sonra tığ yardımıyla ipleri içerisinden geçirip gizliyoruz. Şöyle göstereyim. İki çiçeği birbirine birleştirmiş oldum. Şimdi ben tekrar bir kez daha birlikte örelim arkadaşlar, tam anlamanız için. Yine şöyle 3 yaprak örmüştüm. Şu kenarlardan birleştireceğiz önce. Tek kat olarak şöyle zincirimizin tepesine batıyorum. Buradaki ilmeği içerisinden geçirip 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektikten sonra halkamızın ortasına girip sıkıştırdım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen yandaki yaprağın köşe kısmına tek kat olarak batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Dördüncü yaprağımızı yapıyoruz. Doladım. 4 tane trabzan yapacağım. 1, 2, doladım. 3, son trabzanımızı da yapıyoruz. 4. Zincirimizi çekmeden hemen buradaki filenin içerisine girip birleştiriyorum yaprağımla. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektikten sonra halkamızın ortasına batıp sıkıştırıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektikten sonra hemen yandaki filenin içerisine batıp bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi 5. yaprağımız için 4 tane trabzan yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, son trabzanımızı da yapalım. 4. 4 zincir çekip halkamızın ortasına batıp sıkıştırıp zincir atıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Yine tığ yardımıyla makasımızla kestikten sonra tığ yardımıyla bu ipleri gizleyelim arkadaşlar. Gizleyip makasla keselim. Şöyle bandanamızın etrafını bu şekilde çiçekler yaparak tamamlayalım. İsterseniz de kenarını bu mor bandanamızda olduğu gibi bu şekilde trabzanlar yaparak da yapabilirsiniz. Siz hangisi hoşunuza giderse ya da hangisi size kolay gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Ben iki farklı bandana olması için bu şekilde yaptım. Şimdi ben bandanamızın etrafını bu şekilde çiçeklerle tamamlayıp geliyorum. Bandanamızın çiçeklerini yapıp bu şekilde tamamladım. Bağcığımızı da böyle yaptım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi diğer bağcığı da birlikte yapalım. Nasıl yapıyorum sizlere göstereyim. İpimizi 2 metre kadar kenar kısmı uzun bırakalım. Daha sonra ipin ortasından tam şu kısma geçiriyorum. Şöyle geçirdim. Bu ip altta kalacak.
Diğer yumak olan ipimde elime sarıyorum. Buraya bir zincir çekerek sabitledim. Daha sonra alttaki ipi şu şekilde tığımın üzerinden geçirip örüyorum. Alttaki ipi tığımın üzerinden geçirip örüyorum. Sadece zincir çekersek bağcıklar çok ince oluyor arkadaşlar. Kullanışlı olmuyor. O yüzden bu şekilde yaparsak daha güzel oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle kenar kısmı 2 metre kadar ayırdım. Daha sonra yumak olan ipimi elime sarıyorum. Ayırmış olduğum ipi tığımın üzerinden geçirip örüyorum bu şekilde. Daha önceki videolarımda da var arkadaşlar. Eğer onları izleyip ördüyseniz zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de göstermiş oldum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar bağcığımızı örüp tamamlayalım. Bandanamızı bitirmiş olalım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Bandanamız gerçekten çok zarif, çok şık oldu. Diğerini de tekrar göstereyim. Bu bandanamızda kenar kısımları böyle oldu. Sizler isteğinize göre isterseniz çiçekli, isterseniz bu şekilde sade olarak yapabilirsiniz. Bağcıklarımız da biraz farklı arkadaşlar. Yine bunu da pembe bandanamı örmüş olduğum gibi bağcıklarını yapabilirsiniz. Size hangisi hoşunuza giderse. Orta kısmı zaten örülmesi aynı. Şimdi ben ölçülerimizi vereyim. Önce pembe bandanamın ölçülerini veriyorum. Şöyle tam orta kısımdan uzunluğu 25 santim. Çiçeklerin bitimine kadar 25 santim. Hemen genişliğinin ölçüsünü de vereyim. Genişliği de 50 santim. 25. Bu kısımda 50. Zaten 2 kat olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ortasından katladığımızda 2 kat oluyor. Diğer bandanamın ölçülerini de vereyim. Hemen hemen aynıdır. Sizler de öreceğiniz kişiye göre ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Yine tam ortasından 26 santim arkadaşlar bu bandanamız. Genişliği ise 52 santim. Bu da 26 santim, 52 santim, diğeri 25 santim, 50 santimdi. Bağcıklarını da istediğimiz uzunlukta ayarlayarak örelim. Şimdi sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.